Dostlar selamünaleyküm. Dış politikada işler günlerdir karman çorman. Türk Devletleri Teşkilatı'nın önemli üyeleri Güney Kıbrıs'a büyükelçilik açarak ortalığı karıştırdı. O yüzden bugün bu konuyu konuşuyoruz. Mesele nasıl bugünlere geldi? Atılan adımların sebebi ne? Türk Devletleri Teşkilatı dağılıyor mu? Kardeşimiz dediğimiz ülkeler bizi sırtımızdan mı vurdu? Bugün bu tarz soruları cevaplıyoruz. Öncelikle odaklanmamız gereken şey 4 Nisan'daki Avrupa Birliği Orta Asya Zirvesi. Türk Cumhuriyetlerinin attığı adımlar bundan önceye dayanıyor ama bu zirve o adımların sonucu diyebiliriz. Güney Kıbrıs'a büyükelçilik açma kararını ilk açıklayan ülke Kazakistan oldu. Kazakistan Ocak ayında bu kararı ilan etti ve Ocak sonunda Güney Kıbrıs'ta karşılıklı olarak büyükelçi ataması gerçekleştirdiler. Büyükelçilik binası açma konusunda da uzlaştılar. Yani artık Kazakistan'la Güney Kıbrıs güçlendirilmiş diplomatik ilişkilere sahip. Bundan bir ay önce yani Aralık 2024 Özbekistan, İtalya'daki büyükelçisini Güney Kıbrıs'a akredite büyükelçi olarak ilan etti. Özbekistan zaten 1997 yılında Güney Kıbrıs'la diplomatik ilişkileri başlatmıştı. Şu an attığı adım bugüne kadarki en önemli adım oldu. Türkmenistan da zirveden hemen önce 31 Mart'ta Güney Kıbrıs'a İtalya büyükelçisini akredite büyükelçi olarak atadı. Kırgızistan da zirve öncesinde benzer bir hamle yaptı. Yani 4 Türk devleti Güney Kıbrıs'ı tanımış oldu. İşte bunun ardından 3-4 Nisan'da Avrupa Birliği Orta Asya Liderler Zirvesi düzenlendi. Bu zirve ilk kez düzenlendi ve taraflar arasındaki ilişkilerin temelleri bu zirveyle atıldı. Zirve Özbekistan'ın Semerkant kentinde yapıldı. Avrupa Birliği tarafı üst düzey bir katılım gerçekleştirdi. Avrupa Birliği 2020'den beri Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerini arttırmanın peşindeydi zaten. Özellikle 2022'deki Ukrayna işgalinden sonra adımlarını hızlandırdılar. Enerjiye ihtiyaçları var ve bunun için Orta Asya'da daha etkin bir rol almak istiyorlar. Tabii tek sebep de bu değil ama en görünür sebep bu. Avrupa Birliği bu zirveyle birlikte toplamda 12 milyar euroluk bir yatırım paketi taahhütünde bulundu. Yani anlaşma imzaladıkları Türk Cumhuriyetlerine 12 milyar euro yatırım yapacaklar. Daha sonra bunun 13 milyar euroya çıkarıldığı söylendi. Yine bu zirvede diğer Türk Cumhuriyetleriyle de ortaklık ve işbirliği anlaşması imzalama kararı aldılar. Şimdi buraya kadarki kısımda büyükelçilik açma kararı olmasaydı aslında yadırganacak bir şey yoktu. Nasıl Türkiye Avrupa Birliği ile ilişki kuruyorsa Türk Cumhuriyetleri de elbette kurabilir. Oradan yatırım gelecekse elbette orayla anlaşmalar yapabilir. Burada bir sıkıntı yok. Hatta Türk Devletleri Teşkilatı'nda birlikte hareket ettiğimiz bu devletlerin daha da güçlenmesini en çok biz isteriz. Ama buradaki sıkıntı Kıbrıs başlığı ile ilgili. 4 Nisan'da bu zirvenin ortak bildirisi yayınlandı. 4. maddesinde tarafların uluslararası bölgesel forumlardaki tüm devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyulacağı ve bu ilkeyi çiğneyecek eylemlerde bulunulmayacağı konusunda kararlılığı vurgulandı. Bu kısım önemli çünkü bu kapsamda taraflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2 kararına güçlü bağlılıklarını teyit ettiler. Bu kararlardan biri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1983'te aldığı 541. karar, diğeri de 1984'te aldığı 550. karar. İşte burada sıkıntı başlıyor. Kardeşliğe yakışmayacak kısım burada başlıyor. Çünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bu kararları Kıbrıs Türklerinin ayrı bir devlet kurduklarını ilan etmelerinden sonra aldı. Bu kararlara göre Kıbrıs'ta bir Türk Cumhuriyeti'nin varlığını tanımıyorlar. Daha da önemlisi Türkiye'yi orada işgalci devlet olarak kabul ediyorlar. Yani Türk Cumhuriyetleri bu kararlara bağlılık açıklamış ve Türkiye'yi işgalci ilan etmiş oldular. Bu gelişme elbette İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın çok mutlu olmasını sağlayacak. Çünkü bu üçü de Türkiye'nin genişleyen etki alanından rahatsızdı. Hatta Avrupa Birliği'ne bu kararı Türk Cumhuriyetlerine aldırmaları için baskıyı İsrail'in yaptığı da söyleniyor. Çünkü Türkiye gittikçe etki alanını genişletiyor. İsrail özellikle Suriye üzerinden köşeye sıkıştırılmaktan korkuyor ve Türkiye'nin elini zayıflatacak her şeyi yapmaya, her hamleyi desteklemeye hazır. Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın en büyük korkusuysa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınırlığının artmasıydı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulduğundan beri orayı bir devlet olarak tanıyan sadece Türkiye oldu. Başka hiçbir devlet tanımadı. Bunun aşılacağını düşünüyorduk. 2022'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak bile çağrıldı. Bunun üzerine buradaki Türk devletlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyacağını düşünüyor ve bunu bekliyorduk. Ama bugünlerin sinyalini 2023'te yani bundan bir yıl sonra Kazakistan vermişti aslında. Kazakistan'da yapılan zirveye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti davet edilmemişti. Yani zaten bu konuda Türkiye'yi satacakları belliydi. Güney Kıbrıs ve Yunan tarafı Türkiye'nin etki alanına giren ülkelerin KKTC'yi tanıyacağını düşünmeye başlamıştı aslında. Ama onlar Libya, Somali, Katar gibi devletlerin böyle adımlar atmasından çekiniyorlardı. Çünkü genel olarak Türk Devletleri Teşkilatı'nın KKTC'yi tanıyacağı kesin gibi görünüyordu. Bu bir endişe meselesi değildi. En kesin görünen yerden ciddi bir zafer kazandılar. Ve bunu sağlayan Türk Cumhuriyetlerinin 12 ya da 13 milyar dolar için bizi satması oldu. Bu devletlerin halkları belki Türkiye'nin dostudur. Kardeşleri o ayrı. Ama bu yönetimler olduğu sürece Türk Devletleri
Devletleri Teşkilatı da Turan'da hayal olarak kalacak gibi görünüyor. Bu olay benim için ciddi bir hayal kırıklığı oldu. Hatta bu yüzden bu konuyu 2 gün geç konuştum. Öncelikle bir bekledim. Anlamaya çalıştım. Bilmediğimiz bir şey mi var diye düşünüp onu görmeye çalıştım. Ama biraz öncesini de düşününce çok da bilmediğimiz bir şey var gibi durmuyor. Bayağı bildiğimiz 13 milyar dolar yatırım almak ve Avrupa Birliği ile ilişkilerini düzeltmek için kardeş dediğimiz devletler bizi sattı. Görünen durum bu. Ben görünene yorum yapabilirim. Size yok kadim devlet haklı, yok 1000 yıllık plan filan gibi masallar anlatmayacağım. Çünkü resme bakınca net olarak gördüğümüz şey şu: Türk Cumhuriyetleri bizi sırtımızdan vurdu. Neden bu konuda bu kadar sinirlisin derseniz, Kıbrıs konusu hassas olduğum bir konu. Türkiye buraya çok emek verdi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çok fazla çıkarı var. Burada ilmek ilmek dokuduğumuz bir stratejinin gerilemesini sağlayacak her adım beni aynı şekilde sinirlendirir. Bunun kimden geldiğinin bir önemi yok. Yani aynı şeyi Bosna Hersek de yapsa aynı şekilde kızarım. Sudan'da yapsa aynı şekilde kızarım. Hatta belki onlara biraz daha az kızarım. Çünkü şu an bu kararı alanlar bizim sırtımızı dayayacağımız adamlar hesapta. Tabii artık olan oldu ve burada çok önemli bir soruyu da cevaplamamız gerekiyor. Bu karar Türkiye'nin Kıbrıs politikasına darbe vurur mu? Elbette böyle bir şey olmayacak. Yani Türkiye'nin Kıbrıs politikası, Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası 3-4 devletin kararıyla sekteye uğramayacak. Biz bugüne kadar attığımız bütün adımları zaten tek başımıza attık. Şimdiye kadar hangi olayda Kazakistan'a sırtımızı dayadık da o konuda ya da herhangi bir konuda onların aldığı kararlar yüzünden geri adım atalım. Aynen yolumuza devam edeceğiz. Yeryüzündeki tek bağımsız Müslüman devlet olarak biz yine politikalarımızı bağımsız şekilde kurgulamaya ve adımlarımızı bu şekilde atmaya devam edeceğiz. Sadece yediğimiz ayazı unutmayacağız. Ben şu andan itibaren bu devletlere ciddi bir mesafe konulmasından yanayım. Madem bu kararı alıyorsunuz, bunun bedelini ödeyeceksiniz deyip bunun bedelini onlara ödetmemiz gerektiğini düşünüyorum. Onlar kardeşimiz filan gibi ifadeleri geçin. Kardeş olan bu devletlerin halkları, yöneticileri değil. Ve o yöneticileri değiştirmek de o halkların boynunun borcu. Bize düşen şey, bize yapılan yanlışa en net şekilde cevap vermek. Türkiye şu an bu Türk Cumhuriyetlerinin Avrupa ile imzalayacağı her anlaşmada geçiş noktası. Ve ben o Güney Kıbrıs'taki büyükelçilikler kapatılıp Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınana kadar bu güzergahtan hiçbir şekilde faydalanmamaları gerektiğini düşünüyorum. Türkiye buna müsaade etmemeli. Bir dertleri olduğunda hemen koşmayı bırakmalı. Yani örnek vermek gerekirse Birleşik Arap Emirlikleri bir yanlış yaptığında bir tavır alıyorsak burada 2 tavır koymamız gerekiyor. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri'nden benim bir beklentim yok. Ama bunlar bizim zor durumda sırtımızı dayayacağımızı düşündüğümüz devletlerdi. Yani en azından düne kadar öyleydi. Ama artık öyle değil. Tabi burada bir şeye de değinmek gerekiyor. Türkiye'nin bu konudaki duruşu gerçekten önemli. Yani Türkiye'nin ne yapacağını da izlemek lazım. Bu devletlerin Türkiye'ye rağmen bu adımı atmaları aslında çok gerçekçi değil. Doğrudan Türkiye'yi karşılarına almayı göze almak demek oluyor. Bunu yapabilirler mi? Eğer bizimle kardeşlik ilişkisinden ziyade Avrupa ile stratejik ilişkiyi tercih ederlerse yapabilirler. Ama bu da çok yüksek bir ihtimal değil bence. Onun için bir yandan da bir acaba demiyor değilim. Acaba Türkiye ile dirsek temasında böyle bir karar alınmış olabilir mi? Küçük bir ihtimal de olsa bu ihtimalde göz ardı etmemek gerekiyor. Çünkü normalde Türkiye'nin ciddi tepki vereceği bu olay, ben bu videoyu yaparken hala Türkiye'nin tepki vermediği bir olaydı. Bundan sonrasında Türkiye'nin bu konudaki açıklamalarını takip etmek bize çok şey anlatabilir. Eğer Türkiye bu konuya sert bir tepki vermezse bildiğimizin ötesinde bir şeyler yaşanmış ve bu kararlar Türkiye ile haberleşerek alınmış olabilir. Yani farklı şeyler planlanıyor olabilir. Tabii en doğrusunu zaman içinde öğreneceğiz. Bundan sonrasını yaşayıp hep birlikte göreceğiz. İnşallah Türk Cumhuriyetlerinin Türkiye ile birlikte kurguladığı bir plandır bu ve farklı çıktılar hedefleniyordur. Çünkü aksi halde Türkiye'nin Kıbrıs politikası değil, Türk dünyasının kardeşlik ruhu zedelenir. Bunu gerçekten istemem. Sebep karşı tarafta olsa bunu gerçekten istemem. Allah'a emanet olun.